Herkese merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn, Alexander Usyk ile Anthony Joshua maçı ile ilgili çok samimi, çok gerçekçi ifadelerde bulundu. Eddie Hearn ile Anthony Joshua'nın arasını bilirsiniz. Abi kardeş ilişkisi var. Birbirlerini gerçekten samimi bir şekilde bu iki isim seviyor. Hani boks menajer ilişkisinin bir yerde dışında, hani dışarıda görürsünüz iki tane, nasıl söyleyeyim, kankaya aynı o şekildeler ikisi de. Eddie Hearn'ün hiçbir zaman Alexander Usyk ile ilgili böyle çok övücü, onu takdir edici ifadelerini göremezsiniz. Ama ilk defa bu maçtan sonra Eddie Hearn Alexander Usyk'i takdir edici ifadelerde bulundu. Ben size Eddie Hearn'ün açıklamasını aktarayım. Sonrasında da yorumlarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Eddie Hearn şunu söylüyor. Öncelikle Alexander Usyk'ten harika bir performans diyor. 9. roundda koştum. Onu yakaladığımızı sanıyordum. 10. tur sağa dönmek için gördüğüm en iyi turlardan biriydi. O noktada çok yakın olduğu için geri değil, ancak Usyk'in 10. 11 ve 12. turlarda yaptığı inanılmazdı ve farkı buydu diyor. Ediyor, devam ediyor. Anthony Joshua yeterince hızlı başlamadı ama çok daha iyi bir mücadele verdi. 9. roundda Usyk'i çok kötü yaraladı ve güçlü geleceğini düşünmüştüm. Ama Usyk bir tren gibi çıktı ve dediğim gibi o 10. roundda mücadeleyi yeniden kazanmaya karar verdiği an diyor ediyor. Yani 10. turda diyor Alexander Usyk mücadeleyi kazanmak için karar verdi diyor. İnanılmaz bir performanstı. O çok iyi ve bunda utanılacak bir şey yok diyor. 10. tur, 11. tur, bu yüzden o pound başına 1 numara diyor. Alexander Usyk için asla Alexander Usyk için bu şekilde sözler söylemezdi. Belki de Alexander Usyk'e gıcık giden isimlerden bir tanesi de Eddie. Ama bu maçta bütün bakış açısı değişti Alexander Usyk'e karşı. Hani bir kez daha şunu Eddie anladı. Onun boksunu takdir etmeliyim ve Usyk'in bu haklı mücadelesini takdir etmeliyim dedi ve takdir de etti. Bunu hissettim. Usyk'e 115-113 yakın olduğunu düşündüler. Yakın olduğunu düşündüm ama Usyk'in 10. 11. ve 12. olarak savaşı kazandığını hissettim diyor Eddie. Bu turlara girerken çok yaklaştım. Muhtemelen Anthony Joshua 9. turdan sonra bir tur attı. Ancak şampiyonluk turları bir şampiyonluk savaşçısı gösterdi. Her biri harika ve fark buydu diyor. Yani şu bir gerçek, 9. 10. 11. 12. tur özellikle de şampiyonluk savaşıydı diyor. Bu turları kazanan bu maçı kazanacaktır diyor. Bunu da diyor Alexander Usyk yaptı diyor. Her biri harika ve fark buydu diyor. Her ikisi de diyor harika maç çıkardı diyor. Anthony Joshua'nın harika bir performanstı. Anthony Joshua'dan harika bir performanstı. Anthony Joshua'nın tepkisini gördünüz ve bu omuzlarında çok fazla baskı varken kazanmayı çok isteyen bir insandan geldi diyor. Yani çok büyük baskı vardı diyor üzerinde diyor. O tepkisini gördünüz diyor. Kazanmayı çok isteyen bir insanın tepkisiydi bu diyor. Yani ediyor. Bence o kaybettiği için patladı ve harap oldu ve bu dövüşü kazanmak için her şeyi verdi diyor. Yani diyor kaybettiği için patladı diyor. Yani o ringdeki konuşması ve kaybettiği için harap etti kendini diyor. Bence diyor patlama oydu diyor. Kazanmayı çünkü çok istedi diyor. Dövüşü kazanamadı. O bir rakip. O bir kazanan ama bu adam çok iyi. Yani Usyk'le ilgili bu adam çok iyi diyor. Yani Eddie gerçekten ilk defa Usyk'le ilgili bu kadar samimi, içten ve gerçekçi konuştuğunu ben ilk defa gördüm. Çünkü
Usyk'e zaman zaman Eddie Hearn'ün ben bakışlarını görüyordum. Böyle hani istemez, onu sevmez bakışları vardı Eddie Hearn'ün Alexander Usyk üzerinde. Ama özellikle de şunu bir kez daha Eddie Hearn'ın anladığı o 10. rounddaki Usyk'ün o inanılmaz performansı, geri dönüşü Eddie Hearn'e bir kez daha şunu söyledi. Alexander Usyk Anthony Joshua'yı yenmeyi hak etti. O gerçek bir şampiyon, yetenekli ve o iyi bir boksör dedirtti. Gerçekten şu bir gerçek. Bazen mesela maçları görürdünüz. Mesela 8. rounda kadar ben puanlamaya baktım. Puanlamalar birbirlerine çok yakındı. Hatta eşitlik vardı. 9. turda Anthony Joshua bir tık öne geçti. Bir round öne geçti. Eğer ki 10. roundda, 11. roundda bunları gösterseydi, 12'de de kapalı kutu olsaydı, buna emin olabilirsiniz. Bu maçı Joshua almıştı. Joshua'ya bu maç giderdi. Ama Usyk'in özellikle de 10. rounddaki o baskısı, 11. roundda devam etmesi, 12. roundda da özellikle de roundu ortada tutması doğal olarak bu galibiyeti sonuna kadar Usyk hak etti. Boksta şu bir gerçek arkadaşlar. Var olan doğruları yapmadığınız zaman ringin içerisinde kaybedersiniz. Yani Joshua'nın ben Alexander Usyk maçında Joshua'nın bence yaptığı birkaç doğru şeyler vardı. Ayakları iyiydi. Usyk'e iyi kitlenmişti. Dikkati iyiydi. Zaman zaman kontrolsüz yumrukları vardı ama bence ayaklarının birbirlerine olan orantısı iyiydi. Biraz daha ilk maça göre bellerini oynatıyordu ve yumruklardan iyi kaçıyordu. Savunmasını keşke biraz rakibin üzerine giderken biraz ellerini buraya düşürüyordu. Bunları yapmasaydı. Bir de şu bir gerçek. Anthony Joshua farkında değil ama çok yumruk attığı zaman Usyk'e yumruklar vuruyordu ve Usyk'ten puanlar alıyordu. Ne zaman ki Usyk'i bekledi Anthony Joshua, bu maçı orada kaybetti. Usyk'i asla ve asla beklememesi gerekiyordu. Bazen de bakıyorsun boyun Usyk'ten uzun, aşağıya inmeye çalışıyorsun. Yani aşağı yumruk attı, pat, Usyk yukarı vurdu. Bunları yapmayacaksın. Senin boyun uzun. Biraz boyunun avantajını kullanacaksın. Biraz daha dik. Zaman zaman onun karşısında duracaksın ve öyle yumruklar vuracaksın. Ama onun seviyesine inmek ve o boyunun avantajını zaman zaman kullanamamak ve de çok fazla yumruk atmamak, onu beklemek doğal olarak bu maçı ona kaybettirdi. Ben olsam o köşedeki antrenörün yerinde özellikle de 10. roundda ne yapardım? Derdim ki bu round ezip geçiyorsun, beklemiyorsun. Yani artık kontrollü ama sürekli yumruk atacaksın. Bu round ve 11. round derdim. Bu iki round senin roundun derdim ona. 10. veya 11. round. Aynı 9'dakini yapıyorsun ama son round kapalı kutu olacaksın. Tekli yumruklar vuracaksın. Ayaklarını çok kullanacaksın derdim. Ve bu maçı tersine bu şekilde çevirtirebilirdim. Antrenör ne dedi köşede bilmiyorum. Belki de bunu dedi. Joshua uygulamadı. Ama Joshua'nın en büyük hatası 10. roundda 9. rounddaki presi yapmaması. O nasıl söyleyeyim, o baskıyı yapsaydı belki şu an çok farklı konuşurduk. Baskı altında çıktığı bir maç, özellikle de psikolojikmen belki de en çok etkilendiği maçlardan, kendini sorumlu tuttuğu maçlardan bir tanesiydi. Yine de elinden gelen ardına koymadı. Yine de varını yoğunu ortaya koydu. Ama keşke de biraz özellikle de uppercut kroşe olarak çok daha fazla yumruk atsaydı. Çok daha fazla geri yumruklarını kullansaydı ve bunları vurduğunda gerçekten Usyk'e zaman zaman vurdu. Ve şu da bir gerçek. Joshua Usyk'in her attığı net yumruklarda canı çok fazla yanıyordu. Usyk'i çok fazla sartıyordu. Bu da demek oluyor ki Joshua'nın yumrukları çok sert. Yani bunu Usyk'e vurduğunda görebiliyorduk. Yani Usyk kırılıyordu ama çoğu kez Joshua'nın yumruğunu almadığı için, Usyk çok hızlı olduğu için bir şekilde Joshua'ya da bazen suç bulmamak gerekiyor. Yani hızına engel olamadı. Bazen yumrukların nereden geldiğini Joshua anlamadı. Gerçekten çok hızlı ve seri. Zamanlamayı çok iyi ayarlayan bir Usyk, görerek vuran bir Usyk ve özellikle de mesafeyi çok iyi ayarlayan bir Usyk doğal olarak bu maçta galibiyeti aldı.
Yani takdir etmek gerekiyor. Yani iyi boksörleri, yani biz boksta kim ne yapıyorsa onu konuşuyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey yok yani. Benim özellikle de ben farklı bir şey konuşmam demek, benim yaptığım spora saygısızlık demek, boksa saygısızlık demek, boksöre saygısızlık demek ve ben de bunu asla yapmam. Ama var olan doğru da neyse onu söylerim. Yani bana belki çoğu karşı olabilir o boksörün fanları ama doğru buysa ben bunu söylerim. İkisi arasında geçen maçta kaybeden yok. Ben bunu samimi söylüyorum. Bu maçı biri kazanacaktı. Yani iradesini ortaya Usyk koydu. Usyk kazandı. Joshua koysaydı Joshua kazanacaktı. Joshua bundan sonra bence daha iyi işler çıkaracak. Bence Joshua'ya karşı olumsuz yorum yapan herkes bence haksız yere yapıyor. Yani bu bir nevi şöyle de bir şey düşünün. Yani belki Joshua siyahi bir spor. Irkçı olan insanlar da var olacaktır. Onu gömmek isteyen tabii ki herkes değil. Yani ırkçı olmayan insanlar da var tabii. Joshua'ya böyle İngiltere'de çok büyük sempati besleyen, çok seven. Ama onun yanı sıra bu tarz insanlar da olacaktır. Ve bu Joshua'yı gömücü yorumları, linç edici yorumları onlardan görebilirsiniz. Ama şu da bir gerçek. Joshua için bence bundan sonraki Usyk'le yaptığı maçtan sonra daha iyi bir Joshua göreceğiz. Joshua sadece şunu yapacak. Esnekliğe çok fazla çalışacak. Hızını arttıracak. Ve uppercut kroşe konusunda kombine yumrukları çok fazla atacak. Özellikle de her roundda mutlaka en az 4-5 tane kombine yumruk atması lazım. Her maçta ikili ataklarını da çok fazla yapması gerekiyor ki rakibini yakalaması için. Tek atakta yakalamıyor, boşa düşüyor. Ama ikinci atakta rakiplerini yakalayabilen bir isim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim yapacağım açıklama bu kadar. Yine açıklamalar geldikçe boksörlerden sizlere aktaracağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Abone olmak 2 saniye, beğeni koymak 1 saniye. Büyük bir ihtimal ben öyle koyuyorum. Yani ben abone olurken genelde öyle oluyorum. 2 saniyemi alıyor veya beğeni koymak 1 saniyemi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.